Değerli izleyicilerimiz, gerek yurt içinden gerekse yurt dışından bizi izleyen herkese Ateş Hattı'ndan sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere şu anda pek çok gurbetçi vatandaşımız dönüş yoluna geçti. Biz de Kapıkule'ye sadece 10 kilometre mesafedeyiz. Biraz sonra Kapıkule'de olacağız, ancak onun öncesinde gurbetçilerimizin bu yıl yaşamış olduğu sıkıntıları ve bundan sonra ülkelerine geri döndüklerinde Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç gibi, Avusturya gibi, İngiltere gibi pek çok vatandaşımızın yoğun olarak yaşamış olduğu ülkelerdeki en son durumu sizlerle paylaşacağım. Saygıdeğer izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere 2019 yılından sonra maalesef dünya koronavirüs denilen bir belayla tanıştı. Geçen yıl milyonlarca vatandaşımız ana vatanımıza, Türkiye'mize maalesef gelemedi, gidemediler. Hal böyle olunca da içinde bulunduğumuz yıl içerisinde milyonlarca vatandaşımız Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasından akın akın Türkiye'ye, özellikle de karayoluyla vatandaşlarımız Kapıkule başta olmak üzere Türkiye'ye giriş yaptılar. Neden Kapıkule, neden karayolu? Değerli izleyicilerimiz, havayolu şirketlerini anlamak mümkün değil. Havayolu şirketleri 2020 yılında yapamadıkları işlerinin acısını bu yıl maalesef gurbetçi vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalıştılar. Bunun acısını. Çünkü bakın değerli izleyicilerimiz, normal şartlarda 70-80 euro olan uçak biletlerini 250 eurodan aşağıya satmadılar. Bir de üstüne vatandaşa test parası, yok korona ile ilgili şu tedbirler, onlar bunlar girince 4 kişilik bir ailenin sadece uçak masrafları minimum 2500 euro oldu. Hal böyle olunca da vatandaşlarımızın çoğu, özellikle kalabalık aileler araçlarıyla Türkiye'ye gitmeyi daha doğru buldular. Bana göre de doğru. Çünkü Almanya'dan çıkan bir kişinin Türkiye'ye geliş gidişi, yol masrafları, vinyetleri dahil olmak üzere yaklaşık 700 euro tutuyor. Yani gidiş geliş, benzin dahil olmak üzere, yakıtı dahil olmak üzere. Havayolu şirketlerini anlamak mümkün değil, bu bir. İkincisi değerli izleyicilerimiz, gurbetçi vatandaşlarımızı Türkiye'de çok hoş olmayan bir ortam bekledi. Özellikle tatil yörelerine, Bodrum'a, Marmaris'e, Antalya'ya, İzmir'e gibi memleketimizin tatil yörelerinde çok ciddi sıkıntılar söz konusu. Fiyatlar 1 iken 5 oldu. Gurbetçi vatandaşımız bana sürekli yazıyorlar. Gerek Ateş Hattı'na, gerekse Türkçe Haber'e, gerekse Emekli TV'den her gün binlerce vatandaşımız bana ulaşıyor. Şunu söylüyorlar: fiyatlar çıldırmış. Değerli izleyicilerimiz, lahmacunun 99 lira olduğu yerler var. 1,5 litre su 85 lira olur mu? Bodrum başta olmak üzere tatil yörelerinde gurbetçilerimiz maalesef soyuluyor. Çoluk çocuğuyla beraber denize girmek isteyen vatandaşlar kumsala, plaja, sahile gittiği zaman şöyle bir tabloyla karşılaşıyor. Şezlong paralı, şemsiye paralı, en az diyor ki 250 liralık yemek yemek zorundasın diyor. Böyle bir şey aslında bize şunu söylüyor: Türkiye'nin sahilleri işgal altında. Bunun başka bir izahatı falan yok. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca vatandaşımıza, beni takip edenler bilir. Ben ne dedim daha önce? Sakın ola ki Yunanistan'a gitmeyin. Akdeniz ülkelerine, Fransa'ya gitmeyin, İspanya'ya gitmeyin. Yani tatil yörelerine gitmeyin. Oralara paranızı vereceğinize memleketimizdeki esnaflar kazansın. Ama şunu söyleyeceğim ve sizlerden özür dileyeceğim. Bakın, özür dilemek de bir erdemdir. Daha önce gitmeyin dediğim için %50 oranında pişmanım. Neden? Çünkü Türkiye'deki tatil yörelerindeki esnaf çıldırmış. Biri 5 liraya satıyor. Onun için artık Türkiye'ye gidin, turizm noktalarımızdaki vatandaşlarımız, esnaflarımız kazansın demiyorum ben. Söylemiyorum. Çok pişmanım, sizden özür diliyorum. Böyle bir ahlaksızlık, böyle bir rezillik hiçbir turizm noktasında, hiçbir ülkede görülmüş değil. Dünyanın hemen hemen her noktasına gittim. Her tatil noktasında bulundum işim gereği. Ama ben Türkiye'deki kadar bir vurgun, bir ahlaksızlık, bir
Hani daha ağır konuşmak istemiyorum. İşini dürüst yapanlara sözüm yok. Ayrı. Dürüst esnafa asla bir şey söylemiyorum. Tabii ki para kazanacaklar ama böyle bir fırsatçılık olamaz. Bakın değerli izleyicilerimiz, bir gazlı içecek, kola, fanta neyse işte bunlardan bir tanesi bir plaj yerinde 50 lira 55 lira. Markette 5 lira. Hadi 10 liraya sat. Hadi 15 liraya sat. Nedir bu aymazlık? Ve işin enteresan tarafı, şimdi hiçbir kontrol yok. Denetim de yok. Şimdi korona dediler. Aman maske dediler. Aman mesafe dediler. Beni takip edenler bilir. Türkçe Haber'de yayınladım. Bodrum'a gittim. Oradaki atmosferi sizlere göstermek için. İnsanlarda maske yok. Mesafe yok. Korona yok dersiniz. İzin dönüşü, şimdi gurbetçi vatandaşlarımız Avrupa'ya ve dünyanın pek çok noktasına dönüyor. Korona patlaması olacak. Denetleyen yok. Para kazanacak diye turizmciler insanların sağlıklarıyla oynuyorlar. Bakın değerli izleyicilerimiz, şu anda Türkiye'den dönen vatandaşlarımızın ülkelerine gittiklerinde yeni kısıtlamalar var. Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İsveç, İsviçre, Norveç, Avusturya ve daha diğer ülkeler, sayamadığım diğer ülkeler. Hepsi izin dönüşlerini bekliyor. Yeni kısıtlamalar gelecekler. Zaten her gün vaka sayısı artmaya devam ediyor. 3. doz aşı yapacaklar. Göreceksiniz. Ne dedi Profesör Doktor Uğur Şahin, BioNTech'in sahiplerinden koronavirüs aşısını bulan Sayın Şahin şunu söyledi. Dedi ki 6 ay sonra vücudun antikor üretmesi azalıyor. 3. doz aşının daha da etkili olması için yapılması gerekiyor dedi. Şimdi dönüşte, izin dönüşünde gurbetçi vatandaşlarımızı şimdi yeni bir aşı bekliyor, 3. doz. Peki bitti mi? Hayır. 6 ay geçecek 3. dozu olanları. Bir 6 ay sonra değerli izleyicilerimiz yine diyecekler ki antikor üretmesi vücudun azaldı. Ne yapalım? Gelin size bir 4. Bitti mi? Hayır. 5, 6, 7, 8, 9. Ne zamana kadar? Ölene kadar. Mezara kadar var. Bunu ben söylemiyorum. Bu uzmanların satır aralarından çıkardıklarımız. Onlar söyleyemiyor, ben söylüyorum. Hatırlıyor musunuz? Koronavirüs aşısı çıkmadan önce bazı ülkeler dedi ki tek doz yaparsak yeter dedi. O zaman aşı yoktu. Şimdi aşı var. Sadece Avrupa Birliği 1 milyar doz aşı anlaşması yaptı. Ne demek? 3. 4. 5. doz aşılar. Şu anda Almanya'nın elinde nüfusunun 4 katı kadar değerli izleyicilerimiz yaklaşık 350 milyon doz aşı var. Bu aşıları niye alıyorlar? Ne yapıyorlar? Müzeye mi kaldıracaklar? İnsanlara vurmak için alıyorlar. Merkel Eylül ayının sonunda gidiyor. Yerine çok büyük bir ihtimalle Laschet gelecek. Laschet ben bu aşıları yapmıyorum mu diyecek. Tabii ki hayır. Zaten Almanya'da ya da yani demokrasisi gelişmiş, insan hakları gelişmiş ülkelerde bir devlet başkanının, yeni bir başbakanın bir şeyleri değiştirmesi imkansız. Değiştiremez. Sistem yürür. Kişiler değildir, sistemdir önemli olan. O nedenle hiç kimse sağlık politikalarıyla ilgili olarak bir değişiklik beklemesinler. Değerli izleyicilerimiz, bakın milyonlarca vatandaşımız dönüyor değil mi şu anda Türkiye'den? Ama şöyle bir tablo var. Önümüzdeki aylar bu delta varyantı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda alınan önlemlerden daha ağır önlemler alınabilir. Şimdi bütün ülkeler izinlerin bitip vatandaşın ülkeye dönmesini, okulların açılmasını bekliyor. Okullar açıldıktan sonra test paralı olacak. Aşı olmayanlara test paralı olacak. Bunun yanı sıra yeni tedbirler gelecek. Alışveriş merkezine gidemeyeceksiniz eğer aşınız yoksa. Devlet kurumlarına giremeyeceksiniz eğer aşınız yoksa. Hastaneye gittiğinizde diyecekler ki aşınız var mı? Şimdi bakın değerli izleyicilerimiz, biz aşı olun ya da olmayın diyemeyiz. Biz doktor değiliz, hekim değiliz. Doktorlar en doğrusunu bilir. Buna ben bir şey söyleyemem. Herkesin kendi karar vermesi gereken bir durum. Ne diyeyim ben şimdi? Olun ya da olmayın mı diyeyim? Hayır. Şimdi ben burada eleştirdiğim nokta, siyasetçileri eleştiriyorum.
gizli, kapaklı işler çeviriyorlar. Sürekli bir Ali Cengiz oyunu var. 2 doz yetmedi, 3 doz yetmedi, şu önlemler. Deneme yanılma tahtası yaptılar insanları. Kusura bakmayın, böyle bir tablo var. Deneme yanılma tahtası olduk. Biri başka bir şey söylüyor, biri başka diyor. Avusturya'dan örnek vereyim. Vakalar yoğun bir şekilde devam ederken gittiler, hemen açtılar. Karantina yok dediler, o dediler. Ne oldu? Vaka sayısı 2'ye katlandı. Hollanda yok bir şey dediler, 2'ye katlandı. Kardeşim, aç kapa, aç kapa diye bir reklam vardı. Hatırlar mısınız? Geçmişte bir musluk reklamı vardı. Ya milletin psikolojisini bitirdiniz ya. Vatandaş bilmiyor ne olacağını. Hani bu aşılar işi bitiriyordu? Daha ne kadar? İşin ekonomik boyutunu anlatmıyorum. İflas edenleri, işsiz kalanları, daha bunları anlatmıyorum. Bana ayrılan sürenin çünkü burada sonuna geliyorum. Şunu söyleyeceğim. Siyasetçilerin daha açık, daha net, daha şeffaf olması gerekiyor. Yoksa şunu söylerim ben, siyaset yoksa yalan söyleme sanatı mı? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben de çok merak ediyorum. Sizlerden ricam şu. Lütfen Ateş Hattı'nın şu anda izlemiş olduğunuz videonun alt bölümüne yorum yapın. Eğer beğendiyseniz de lütfen like atın. Rica ediyoruz. Daha fazla insana ulaşabilmemiz için bunlar çok çok önemli. Saygıdeğer izleyicilerimiz, beğenilerinizle, yapmış olduğunuz yorumlarla bizler ayakta durmaya çalışıyoruz. Tüm Ateş Hattı ekibi adına gerek ana vatanımızdan, Türkiye'mizden, gerekse yurt dışından, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun.